Hepinize merhaba. Bugün anlatacaklarım gerçekten aklınızı başınızdan alacak. James Webb Uzay Teleskobu'nun evrenin en karanlık, en uzak köşelerinde, normalde hiçbir şeyin olmaması gereken yerlerde keşfettiği gizemli kırmızı noktalar hakkında konuşacağız. Çünkü bu keşif bilim dünyasında tam anlamıyla bir karmaşa yarattı. Peki bu kırmızı noktalar neydi? Bir galaksi mi, bir yıldız mı, yoksa daha önce hiç karşılaşmadığımız bir tür kozmik nesne mi? Bilim insanları ilk başta bunların çok gelişmiş galaksiler olduğunu sandı. Ama sonra öyle bir gerçek ortaya çıktı ki her şey alt üst oldu. Çünkü yaşananlar bildiğimiz kozmoloji ilkelerine uymayan ve açıklanamayan bir durumdu. Peki bu keşifteki tuhaflık neydi? Neden bu kadar şaşkınlık yarattı? Çünkü James Webb Teleskobu'nun bize uzaktan sadece küçük kırmızı noktalar gibi gösterdiği bu yapılar aslında devasa galaksilerdi. Üstelik büyük patlamadan yalnızca 500 ila 700 milyon yıl sonra, yani evren henüz bebekken ortaya çıkmışlardı. Mevcut teorilere göre bu kadar erken bir dönemde böylesine büyük ve olgun galaksilerin var olması neredeyse imkansızdı. Ama işte karşımızdalardı. Ve asıl şok şimdi başlıyor. Son yayınlanan araştırmalara göre bu gizemli kırmızı noktaların aslında yeni bir kozmik nesne türünü temsil ettiği öne sürülüyor. Penn State Üniversitesi'nden gökbilimciler bu noktaların kara delik yıldızları olarak adlandırılan egzotik yapılar olabileceğini öne sürüyor. Şimdi bunu şöyle düşünelim. Bir yıldız düşünün, içinde Güneş'in milyonlarca katı kütleye sahip süper kütleli bir kara delik olsun. Öyle ki Güneş sisteminden bile büyük bir yapı bu ve bu kara deliğin etrafını saran, çoğunlukla hidrojenden oluşan devasa bir gaz küresi var. Uzaktan bakınca küçük kırmızı noktalar gibi görünüyorlar ama aslında onlar devasa gaz topları. Normal yıldızlardan farklı çünkü yıldızlar enerjilerini nükleer füzyondan, yani hidrojenin helyuma dönüşmesiyle alır. Kara delik yıldızlarında ise yıldızın merkezindeki kara delik çevresindeki gazı yutuyor ve bu gaz kara deliğe düşerken muazzam bir ısı ve sıcaklığa ulaşıyor. Yani yıldızın enerji kaynağı nükleer füzyon değil, kara deliğin beslenmesidir. Düşünsenize, insanlık evrenin en eski ışığını yakalamak için devasa bir teleskop inşa etti. Tam 6,5 metre çapında dev bir aynaya sahip. Hubble'ın aynasından neredeyse 3 kat daha büyük. Ama böylesine büyük bir aynaya rağmen sadece 6500 kilogram ağırlığında ve Hubble'ın yarısından bile hafif. 18 adet altıgen aynanın birleşmesiyle oluşan bu dev arı peteği, dünyadan tam 1,5 milyon kilometre uzakta L2 adı verilen sessiz ve karanlık bir uzay noktasında görev yapıyor. Düşünün, burası Ay'dan 4 kat daha uzak. Peki neden bu kadar uzağa gönderdik James Webb Uzay Teleskobu'nu? Çünkü onun görevi evrenin en eski soluk ışıklarını yakalamak. Hubble görünür ışıkta bakarken James Webb kızılötesiyle adeta bir zaman makinesi gibi çalışıyor. Kızılötesi görüş yeteneği sayesinde milyarlarca yıl önce doğan yıldızların, galaksilerin bebeklik fotoğraflarını ve kozmik toz bulutlarının ardındaki saklı sırları görebiliyoruz. O kadar hassas ki bir ateş böceğini ayda yanarken görebilecek kadar güçlü. Ateş böceği örneği kesinlikle abartı değil, hatta NASA ve James Webb ekibi tarafından sıkça kullanılan bilimsel bir benzetme. James Webb bir arının veya ateş böceğinin yaydığı yaklaşık 50 miliwattlık termal gücü 400 bin kilometre öteden bile algılayabiliyor. 2022 yazı James Webb'in bilimsel operasyonları başlamış, ilk derin alan verileri Sears ve JACE gibi büyük sörve ekiplerine ulaşmış durumda. Bilim insanları bilgisayar başında nefeslerini tutmuş ekrana bakıyor. Bir anda NIRCam ile çekilmiş derin uzay fotoğraflarında daha önce hiçbir katalogda yer almayan, teorik olarak beklenmeyen tuhaf ve parlak kırmızı noktalar beliriyor. Laboratuvarda herkes birbirine bakıyor. Bu bir hata mı? Veriler mi bozuk? Tekrar kontrol ediliyor. Farklı yazılımlar ve ekipler tarafından analiz ediliyor. Sonuç hep aynı. Bu kırmızı noktalar gerçekten orada. Bu cisimler öyle parlak ki evrenin bebekliğinde dev fenerler gibi parlıyorlar. Hiçbir mevcut teoriyle açıklanamayan bu nesneler James Webb'in Sears, JACE, Primer ve Uncover gibi büyük araştırmalarında toplam 341 adet olarak tespit edildi. Bilim dünyası için tam anlamıyla bir sürpriz. Peki bu noktalar neden bu kadar büyük olay yarattı? Evrenin oluşumundan sadece 500 ila 700 milyon yıl sonra ortaya çıkmıştı. James Webb Teleskobu'nun fotoğraflarında gördüğümüz kırmızı noktalar öyle parlak ve öyle büyük ki bilim insanlarının aklına gelen ilk şey bunlar erken dönem olgun galaksiler olmalı oldu. Ama işin aslı bu kadar basit değil.
Çünkü bu kadar erken dönemde bu kadar büyük galaksiler oluşmuş olsaydı gökyüzü neredeyse gündüz gibi parlak olurdu. Bir bilim insanı bu durumu şöyle özetliyor: eğer bu kadar parlak ve yoğun galaksiler gerçekten varsa gece gökyüzü adeta bir ışık seliyle kaplanmış olurdu. Ama böyle bir şey gözlemlemiyoruz. Bir diğer büyük problem bu kırmızı noktaların yaydığı enerji miktarı. James Webb'in verilerine göre bazı kırmızı noktalar Samanyolu'nun neredeyse 10 katı kadar parlak. Örneğin Kepler's LRD-Z9 adlı kırmızı noktanın tahmini parlaklığı bugünkü galaksilerin çok ötesinde. Burada bilim insanlarının kafasını karıştıran şey şu: bu kadar kısa sürede bu kadar çok yıldız nasıl oluştu? Evrende bu kadar hızlı bir enerji patlaması beklemiyorduk. James Webb Teleskobu'nun spektroskopik analizleri gösteriyor ki bu kırmızı noktaların bazılarında yıldız oluşum hızı bugünkü galaksilerle kıyaslandığında akıl almaz derecede yüksek. Bir bilim insanı bunu şu şekilde açıklıyor: evrenin en erken dönemlerinde yıldızlar adeta bir fabrika gibi üretilmiş olmalı ama bu kadar hızlı bir oluşum mevcut kozmolojik modellerle açıklanamıyor. Özellikle Rubies projesinde NIRSPEC ile bu nesnelerin %70'inde saniyede 1000 kilometre hızla dönen gazlar tespit edildi. Bu süper kütleli kara deliklerin etrafındaki gaz disklerinin tipik bir işareti. Düşünsenize, Temmuz 2024'te James Webb Teleskobu'ndan gelen bir veri tüm kozmoloji dünyasında bir deprem yarattı. James Webb'in NIRSPEC spektrografisiyle yapılan gözlemler toplamda 60 saat boyunca bu galaksiden gelen ışığı topladı. Bu ışık 13.2 gibi rekor bir kırmızıya kayma değerine sahip. Yani bu galaksinin ışığı 13.2 milyar yıl boyunca yolculuk etmiş, evrenin toplam ömrünün sadece %2'si kadar bir zamanda devasa bir galaksi ortaya çıkarmış. Şok edici bir veri, bu galaksinin kütlesi Güneş'in 1 milyar katı, parlaklığı ise Samanyolu'nun 10 katı. Normal galaksilerde toplam ışığın %10 ila 20'si merkezden gelirken GLZ-13'te bu oran %85'e çıkıyor. Yani merkezde Samanyolu'nun kara deliğinden 1000 kat daha aktif bir enerji kaynağı olabileceğini gösteriyor. Şu an elimizdeki galaksi oluşum teorileri bu kadar erken dönemde bu kadar büyük yapılar oluşmasını öngörmüyor. Birçok bilim insanı ya James Webb bir şeyleri yanlış görüyor ya da evrenin ilk dönemleriyle ilgili bildiğimiz neredeyse her şeyi yeniden yazmamız gerekecek diyor. Bazı teorisyenler ise bu kırmızı noktaların aslında galaksi değil, evrenin ilk dönemlerinde ortaya çıkan bambaşka bir kozmik varlık olabileceğini öne sürüyor. Kara delik yıldızları gibi ya da henüz adını bilmediğimiz egzotik cisimler. Kara delik yıldızları evrenin ilk dönemlerinde devasa gaz bulutlarının çökmesiyle oluşmuş olabilir. Merkezdeki kara delik çevresindeki gazı yutarak büyürken yıldızın dış katmanları da şişiyor ve yıldız adeta bir kozmik balon gibi devleşiyor. Bu teori James Webb'in gördüğü aşırı parlak ve büyük kırmızı noktaları açıklamak için mükemmel bir aday. Eğer doğruysa evrenin ilk dönemlerinde yıldız oluşumu ve kara deliklerin evrimi hakkında bildiklerimizi tamamen değiştirebiliriz. Şimdi bilim dünyası James Webb'in kırmızı noktalarını açıklamak için kara delik yıldızları teorisini hararetle tartışıyor. Eğer bu teori doğrulanırsa evrenin ilk dönemlerinde neler olup bittiğine dair tüm bakış açımız değişecek. Peki gerçekten evrenin ilk yıldızları kara delik yıldızları mıydı? Yoksa bu sadece kozmik bir hayal mi? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.